Kızıma. Çok güzel bakıyor civcivler. Selamünaleyküm arkadaşlar, hoş geldiniz. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Bismillah diyelim. Bak yabani ve puf puf dışarıda. Çatının altını hallettik. Naylon çektik. Artık içeri kimse giremiyor. Civcivlerinin de zaten altında bir tane kalmıştı. Düşenler vardı yere. Onların hepsini kafese aldık. Civcivlerde bir sorun yok. Ama civciv ünitesindeler. Böyle mecburen bu önlemi almak zorunda kaldık. Biraz çirkin duruyor. Onu toparlayacağız şimdilik. Hayvanları bir alıştıralım dışarıya. Ha dışarıdalar. Aha, yanları komple kapadık işte. Daha giremesinler diye. Gel koca oğlan gel. Öbürleri içeride gurk olmuş, kuluçkaya yatmış, çıkmıyorlar. Tek başına takılıyor bizimkisi. Naylonları kaldırdık. Hava artık ısındı. Kümesler güzelleşti. Yavaş yavaş açıyorum. Halledeceğiz. Horoz da bu hafta gidecek. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Ne oldu? Badem, peynir. Günaydın. Hadi bismillah. Çık bakalım. Biraz dolaşsınlar. Bugün keçilerin de bayılarak yediği mısır ağırlıklı bir karışım yaptım. Mısırımız da, buğdayımız da, arpa kırığımız da hepsi organik arkadaşlar. Erzurum'un köylerinden muhteşem bir karışım. Nasıl yiyorlar baksana. İyi. Tamam sizin gerisini tavuklara yedireceğim. Arkada da kazımız yemleniyor. Onlara besi yemi verdim. Bayağıdır da içinde yatıyorlar. Enerjiden düştüler. Mısır tavukların karbonhidrat ihtiyacını, açığını tamamlayacak. Çok fazla kızdıracak. Zaten çok fazla gurkumuz var. Bugün de gurklardan muhtemelen horoz kafasına birkaç tane alırız birlikte arkadaşlar. Kaçtı. Bugün biraz geciktik. Hayvanlar sıkılmış kümeste belli. Arada bir her zaman da bu karışımı işte 2 gün yedireceğim. Ondan sonra eski karışımıma geri dön. Tavuk besleyen arkadaşlara şöyle bir küçük bir tavsiyem var. Hayvanlarınız gerçekten mutlu olsun istiyorsanız tavukların en sevdiği yemlerdir. Buğday birinci sırada gelir de ikinci sırada da mısırı koyalım. 2 karışım buğday ve mısırı karıştırıp sürünüze verdiğiniz zaman onların o heyecanını yerkenki tavırlarını izlemek insana keyif veriyor. Yabani güvercinler de geldi. Onlar da yemleniyor. Şöyle ufacık gezelim. Bir kalite kontrol yapalım. Sürümüzü de gözlemleyelim. Aynı zamanda da birazcık konuşayım. Şimdi sürekli mısır verirseniz hayvanlarınız çok yağlanır. Aşırı karbonhidrat yüklediğiniz için kilo alırlar ve bu da yumurta verimini kötü etkileyebiliyor. Ama sürekli verirseniz, sürekli vermeyeceğiz. Dedim bugün ve yarın yemlemesini yapıyorum mısırla. Bu durum hayvanların biraz daha neşesini artırmaya ve psikolojilerini toparlamaya yardımcı olur. Arada bir yaparsanız ayda en az 1-2 kez hayvanlarımızın psikolojisi daha iyi olur. Bakın mutlu olan tavuklar daha çok yumurta salar. Mutlu olan tavuk kolay kolay hasta olmaz. Önce onları stresten uzak tutacağız. Nasıl iştahlı yiyorlar değil mi? Başka yemi bu kadar iştahlı yemezler bu arada.
Bir sorun, problem görmüyorum çok şükür. Rabbim burada gördüğünüz bütün hayvanların daha güzellerini de sizlere nasip etsin. Bak gitti, hemen çatının orada yumurta salacaktı. Yanları kapattığımız için artık içeri girip yumurta salamıyorlar. Bu durum da bizi çok mutlu ediyor. Yandan birazcık kötü duruyor şu kısım. Şurayı bir güncelleriz. Ah, sen ne oldu, çıkamıyor mu? Nereye gidecektin oradan? Yumurta salıp inecektin değil mi? Arkadan da artık giremezsiniz. Baba bu da aynı. Puf puf da gitmiş oraya yine. Puf puf gitti o iş. O iş bitti puf puf. Artık içeri girmek yasak. Bir süre unutturalım onları. Sonra da burayı güncelleriz. Bu yıl en azından arka tarafı bu şekilde tutmamız lazım. Yan tarafı da ortam yeşil. Güzel. Yeni sürü üyelerimiz. Vyandat kırması. Sürüde Vyandat olmamasına rağmen geçmişten bugüne kadar gelen genetiklere sahibiz. Şunun tipine bakın. Çakrak. Çok farklı renklere ve güzelliklere sahip hayvanlarımız. Cüce koçinimiz. Sürmeli. Adı sürmeli. Gözlerinin arkasındaki çizgileri görüyorsunuz değil mi? Maşallah. Güzel bir tavuk olacak. İçeride bir tane daha var onun gibi. Hatta alttan gelen cüce koçinlerin hepsi böyle. Farklı farklı. Bizim portakal iyi çalıştı. Çok değişik renklere attırmaya başardık. İnşallah üretmek de nasip olur. Bizim pony. Ne yapıyor benim kızım? Ne yapıyor benim kızım? Benim kızım ne yapıyor? Hava çok sıcak. Çok sıcak. Tontişim ya. Her yer civciv dolu. Bu civcivlerin hepsini arkadaşlar, büyük kısımları söylüyorum. Bunların hepsi ferik oldu artık. Damızlıklarımız dahil deminki büyük kümesi alacağım. Yani oradaki feriklerle bunların arasındaki büyüklük, küçüklük farkları illaki var. Maranlar dahil bu arada alacağım yer. Hava çok sıcak. Hayvanları burada tutmak onları hasta edecektir. Yumurtaları da arkadaşlar topladım ben. Videosunu çekmedim. Ama tekrardan toplarız bugün. Akşama doğru falan olabilir ya da bugün toplamam daha. Bakarız. Kuluçkalık yumurtalarımızdan, karacık sürü yumurtalarını almak isteyen arkadaşlar aşağıdaki linkten alabilirler. İster yemelik ister kuluçkalık Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Tamamen organik, yedirdiğim yem belli, gezen hayvanlar belli. Bizim tavuklarımız arkadaşlar Ligorin veya da Lohman değil. Bu farkı her zaman benimsemek gerek. O insan anlamıyor. Ligorin ve Lohman tavukları genetiği oynanmış hayvanlar bir tek. Onlar sadece yumurta salmak için programlanmış hayvanlar. Onlar da çok güzel canlılar. Onları da çok seviyorum. Zamanında da çok fazla baktım sürümde. Ama onların içgüdüsel olarak hareket ettiğini göremezsiniz. Çok nadirdir. Yani bir ağacın üstüne tünemek ya da gurk olmak, anne olmak gibi içgüdülere çok sahip değiller. O gezen tavuk yumurtaları dendiği zaman niye en çok Ligorin ve Lohman kullanılıyor? Çünkü onların dediğim gibi genetik olarak da oynandığı için sadece yumurtaya problemli ve sadece yumurta yumurtlamak için yaşıyorlar. Kafalarına ışık vurduğu sürece yer ve yumurtlarlar. Ama bizim sürümüzdeki her bir tavuğun kendine has ve özgü karakterleri vardır. Hepsi birbirinden farklı karakterler. Annelik içgüdüleri de var. Her şey var. Tamamen doğal, organik. Yani o yumurtayla bizim bunun yumurtasının arasında çok fark var. Sadece benim için söylemiyorum. Ülkemizde böyle karma sürü yapan köy tavuğu tadında besleyici ve yetiştiriciler var. Bu yumurtalar daha değerli ve kalitelidir arkadaşlar. Bunu da burada dipnot olarak geçmek istiyorum. Şu hayvanlar bilinçli. O hayvanlar çok da bilinçli olduğunu söyleyemeyeceğim. Bunu da şöyle örneklendirmem gerekirse anlatayım. Bir işi yaparken, bir iş üretilirken fabrikada bile, kendi fabrikalarınızda bile bilinçli bir üretim mi yoksa kendine güzel, gelişi güzel bir üretim mi? Hepsi çok güzeldir ama bilinçli üretimler, bilgili üretimler daha kalitelidir. Aslında karma sürümüzde işte buna benziyor. Hepsinin kendi karakterlerine sahip muhteşem yumurtalarımız sizlerle. Pens. Bunlar şimdi burada boynuz falan şey yapar da kameraya vururlar. Bir sefer kırdım biliyorsunuz mu? Lensini kırdı bizim peynir.
zeytin varken, zeytinle birlikte azarken kamerayı düşürüp lensini kırmıştılar. Neler çektim sizin yüzünüzden geçen yıl. Kimseye de demedim ama. Ama tavuklar hiç sevmiyor değil mi sen? Al badem ye. Beni gel. Tavuğum sen ye o zaman. Ha? Ha? Doydu hayvanların. Hepsi doymuş sabah sabah. Mısır karışımı böyle işte. Çok hızlı doyuruyor. Şu arkadaşların yemi yok. Bunların yemini vereyim. Aferin kızıma. Çok güzel bakıyor civcivlerine. Bu gurkumuz kendi başına civciv yumurtadan civcivler çıkartırken full çekti ya. Bu yıl herhalde bunun gibi full çeken olmadı. Öyle hatırlıyorum. Hepsi full çekemedi. Bu full çekti. Çok yakın çekime girmiyorum. Arada öyle farklı renklere sahip civcivler var ki. 2 tanesi çok dikkatimi çekiyor arkada. Eğer yaşarsalar, bir sıkıntı yaşamazsak bol bol dualarınızı bekliyorum. Umarım sağ salim büyürler. O vakit bir gözlemleyeceğiz. Arkada da bir küçük bir delik açmışlar şurada laylondan. Oradan girip çıkıyor civcivler. Tamam çıkıyorum ben. Rahatsız oldular da biraz çıkmak lazım. Onları tek bırakalım. Dışarı çıkmak yok. Ben şimdi sabah yumurtalarını toparladım ama tekrar bir göz atalım solduklara. Belki olan bir tane şey varsa onları da şu kaba alayım. Bakalım. Yani yumurta yapmamışlar gerçi. Şimdi bir sonraki işimiz zaten kurtlarımız. Kurtların altlarının hepsi boş güzel. Yumurtalar salınmamış. Sakin sakin. Kızım sen kurk ne oldu? Sen kurk olmayacaksın. Yok iyi. Yumurta yok. Bütün yumurta kızı. Sende var mı yumurta? Bir tane varmış. Bunu alalım. Yumurta bırakmayalım. Kızlar. Yabani seni burada görmek ne güzel bir şeref. He? Çatının üstünden hiç inmeyen tavuğumuz bugün neyse kümesin içerisinde. Hayırdır? Maşallah. İyi puf puf nerede? Puf puf. Halen çatıyı zorluyor. Maramları yüklemeye başladım. Kerataları hızlı toplayıp almak lazım arkadaşlar. Önce marulları alacağım. Oo, maşallah. Bizim maranlar ortama çok hızlı uyum sağladı. Hatta dışarıda bıraktım, içeri girdiler kafeslerine kadar. Bu durumda çok güzel. Evet, tam vaktinde aslında karıştırıyorum. Sağ salim büyüsünler. Bir kısmı da burada halen. Biraz güneşlenin, dolaşın, gezin ya. Biraz keyfinize bakın çocuklar. Bu da halen sütten kesilmedi ya.
Bu kedi o kadar arsız ki. Poniden korkmuyor. Ha, gördün mü? Ama peynirden korkuyor. Aferin kızıma. Evet, bir sonraki ekibimiz büyük tayfa. Bu tayfayı da arkadaşlar yan tarafa taşıyacağım tabi. Ter tırnağımdan çıktı deyimi buradan gelse çok terledim. Kolay değil. Şu arkadaşları da almak lazım. Villanın sonuna geldik çünkü hava gerçekten çok sıcak. Hayvanlar artık dayanamıyor. Ya da ışığı kapatalım. Bunlar yoksa ışık kapatamayacağım. İnceleyip. Sonra da şeyini ararız. Yemi de şuraya alalım çocuklar. Çok güzel civcivler böyle. Bizim damızlıklar güzel çıktı. Bak. Renge bak. Buna benzer bir tavuk var. Sürüde değil mi? Sürümüzün gelecek nesil. Çok güzel. Şu tatlılığına bakar mısın? Bak. Güzel bir kel civciv. Türkan. Saçı da var. Şurada ufak da bir pelteği var. Şöyle bir saçı var küçük. Tavuğa benziyor, umarım tavuk çıkarsın. Maşallah. Renkler muhteşem. Evet. Toplamaya devam ediyoruz. Tamam. Maşallah horoz da çok fazla. Bu çok güzel. Her birini inceliyorum. Favorim burada. Favori civcivim. Bak. Ayam Cemane kırması ama çakrak bir rengi var. Kanattan altına baksana. Çok güzel. Bir tane kaldı. Son olarak da bu. Bu ekibi de aldık buraya. Güzel oldu. Bunlar da alışsın buraya hızlı. Şimdi bir kalabalık ekip var. Yazın bizim sürü 2-3 katına çıkacak nüfus olarak. Hadi hayırlı olsun. Üst üste gelmişler. Merakla izliyorlar ne oluyor diye. Yeni ekipler geldi. Yeni cinsler, yeni felikler. Hepsine abilik yapacaksınız. Burası arkadaşlar Hababam sınıfına döndü. Umarım güzel anlaşırlar kendi aralarında. Şunu bekliyordum 2 saattir. Bir kanat çırpın, bir oynayın, bir hoplayın. Özgürlüğün tadını çıkartın. Evet. Aktarımı tamamladım. Şuradakilerini buraya aldım. Yine bunların da damızlık ekibi. Üstteki büyükler en alta indirdim. Bura satılık ekibi. Buradaki bütün civcivler satılık arkadaşlar. Gerze de var içerisinde, yani asil cinsi de var. Normal cinsler de var. Hepsi de kaliteli. Kötü hayvan yok burada. Burası satılık tarafı. Gelen ziyaretçilerimiz bu kafesten alabilir. Diğerleri bize ait. Bu ortadaki kafes zaten Habeş kafesi. Oraya dokunmuyoruz şimdilik.
Evet, son işlemim olarak bir sonraki işimizde. Bugün bıldırcınlara da vuramadık değil mi? Neyse. Hava çok sıcak da bugün. Aha, Puf Puf da burada. Ne oldu, ısındın mı Puf Puf? Yukarıda çatıda o kadar dolandı ki içeri giremedi. Şimdi birkaç tane, sadece 2-3 tane gurka alacağım. Şu gurkumuza dokunmayacağım. Buradaki dursun. Bir keklik yumurtalarımıza tavuk yatırmayı düşünüyorum. Keklik civcivlerini çıkarttıktan sonra civcivleri alacağım. Bu sefer tavuğa bırakmayacağım civcivlere bakması için. Çünkü 2-3 kez denedik, olmadı. O yüzden gurkların birini öyle değerlendireceğim ama 2-3 tanesini horozların yanına alacağız. Sert bir tavuk. Çok güzel bir tavuk bu arada. Kızlar tek tek götürüyorum, zorlanmıyor. Bu da güzel bir tavuk. Ay maşallah, maşallah. Bu da 3. gurkumuz. Diğer gurklara bakıp yeni gurklarımız da oldu. Sakin. Sakin. Hayırlı olsun. Biraz burada dursunlar. Horozların içerisinde çok hızlı bırakırlar gurkluğu. 2 gün falan tutacağım. Bırakmazlarsa 4 gün, 5 gün, 7 güne kadar yolu var. Orada durup gurktan vazgeçene kadar oradalar. Ha bak, bir gurk da orada var. Bak, bir gurk da var. Onu da alayım, o çıksın da. Bu gurk yeter bize. Eğer kek yumurtalarını yatırırsam, o yüzden biraz dursun burada. Bir sonraki videoda bir aksilik olmasa bunu yatırırız. Bu iki hanımefendiye bakın. Renginizi seveyim sizin. O da ikinci yedekte dursun o gurkta. Evet, bu işi de tamamladık. Oh. Arkadaşlar bugünkü işleri hallettim. Civcivleri taşıdık, onu yaptık, bunu yaptık. Bayağı yoruldum. Şimdi bıldırcından yanına geçelim. Bıldırcınları da sizlere bir göstereyim, o şirinliklerimi. Sürpriz bir cins dolandırıyorum biliyorsunuz. O arkadaş sağ olsun mesaj attı. Yumurta biriktirmeye başlamış. Şimdi onun yumurtalarını bekliyorum. Bu yılki son ırkım, denemek için çabaladım. Sizlere de sürpriz olacak. Halen bilen kimse çıkmadı bu arada. Yorumları okudum. Kimse şu an halen bilemedi hangi cins olacağını. Zaten kimsenin kolay kolay aklına gelmez. Bayağı eski bir aralar çok popülerdi aslında da sonradan popülerliğini yitirdi o ırk. Zannetmiyorum ama hiç daha önce bizim burada gurk düşen bıldırcın olmadı. Bunlara da bir göz atayım. Bıldırcın yumurtalarım geliyor bu arada. Karışık renkli bir sürü yapacağım demiştim ya. Onlar yakındır. Şöyle anam. O dibe bakın, dibe. Bildiğin yuva yapmışlar. Bütün yumurtalar oraya yığmışlar. Çok güzel duruyor ama. Şu doğallığı çok seviyorum ya. Bak yumurtalar koruyorlar. Demin biri üzerinde yatıyordu da yok, bizim bıldırcınlarda tabii öyle bir şey olmaz kolay kolay. Yumurta var da çok yok. Hiç toplayasım yok onu, kıyamadım. Biraz daha biriktirsinler. Zaten çok fazla yok orada, en fazla 15-16 tane var. Biriksin birazcık daha. Maşallah. Hava gerçekten çok ısındı. Hayvanlarımızın her biri serinliklere kaçıyorlar. Keçilerimiz dahil. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videoda inşallah görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.